Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli ve çok kolay tavada çörek tarifiyle karşınızdayım. Bol sebzeli bu şahane çöreği umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapımına geçiyorum. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 tane yumurtayı alalım ve yumurtalarımız biraz dağılıncaya kadar bu şekilde çırpalım. Yumurtaları karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket instant maya, 1,5 su bardağı ılık süt ve 1,5 su bardağı ılık su ilave edip malzemelerimizi tel çırpıcı ile karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımın üzerine bu aşamada un ekliyoruz. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Açıklama kısmında diğer tariflerimde de olduğu gibi malzeme listesini mutlaka yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Un topakları kaybolana kadar güzelce karıştırıyoruz ve üzerine bir streç filmle kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzun içerisine gelecek sebzeleri ben doğradım. Küçük bir baş kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 tane orta boy domates, 1 tane küçük kapya biber, maydanoz ve 2-3 dal taze soğan kullandım. Hamurumuz dinlendi. Şöyle bir spatula ile havasını alıyorum. Şimdi içerisine doğramış olduğum sebzeleri ilave ediyorum. Gerçekten bu sebze çeşitli çöreğimize çok farklı bir tat ve lezzet veriyor. Ama evde bu malzemeleriniz eksikse ya da kullanmak istemediğiniz, sevmediğiniz sebzeler varsa onları kullanmayabilirsiniz. Çıkarabilirsiniz. Sevdiklerinizi de ilave edebilirsiniz. Sebzeleri ekledikten sonra homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştıralım. Şimdi içerisine 1 su bardağı lor peyniri, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 adet orta boy patatesi rendeledim. Suyunu güzelce sıktım ve onu da ilave edip karıştırıyorum. Bu sebzelerle bu çörek inanılmaz lezzetli oluyor. Tadı pizzayı andırıyor ama pizzadan daha lezzetli olduğunu söyleyebilirim. Bu aşamadan sonra bekleme yapmıyoruz. Direkt pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavayı orta ateşte ısıttım. Isınan tavayı fırçayla yağlıyoruz. Fırçayı yağı 2 kez batırıp yağlamamız yeterli oluyor. Yağladığımız sıcak tavaya çörek hamurundan kepçeyle döküp tavayı kaplayacak şekilde yayıyoruz. Spatula ile kenardan pişip pişmediğini kontrol edelim. Kontrol ettikten sonra altı kızarmışsa ters çevirip kenarlarına yağ sürelim. Yağ sürme işlemini de böyle fırçayla yaparsanız çok daha pratik olur. Tersi de yeteri kadar kızardığında tavadan alıp tüm hamura aynı işlemi uyguluyoruz. Her seferinde tavayı yağlamamız gerekiyor. Onun için hamuru tavaya dökmeden önce yağ sürmeyi unutmayalım. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta ateşin ayarının kesinlikle yüksek olmamasıdır. Kahvaltılık sebzeli çöreklerimiz hazır. Benim verdiğim ölçüden toplam 5 adet çörek çıktı. Fakat benim tavam biraz büyüktü. Eğer siz biraz küçük tava kullanırsanız 6 adet çöreğiniz çıkabilir. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Gerek lezzetiyle gerek görüntüsüyle efsane bir çörek. Bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İkram ettiğiniz herkesi memnun edecek harika bir lezzet.
Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yoruma bir kalp dahi olsa bırakmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.